When he brought in that crystal, I knew I should have aborted that damn test, but I didn't. The whole world went to hell that day. The following message is transmitted at the request of the United States Department of Defense. This is not a test. Today at 4:16 p.m. Mountain Time, a state of emergency was declared by the President of the United States. An unknown hostile force was declared present at the Black Mesa Research Facility and several other locations in the surrounding areas of Black Mesa, New Mexico. As of 5:42 p.m. Mountain Time, the President has issued executive orders to withdraw all ground forces and begin immediate airstrikes over the Black Mesa Research Facility and surrounding areas beginning no later than 6:42 p.m. this evening. For your own safety, an immediate evacuation order has been issued to the entire state of New Mexico. To all residents of New Mexico and surrounding areas, leave all your personal belongings. Take a battery-powered radio and only essential supplies with you. Do not remain in your homes. Seek shelter at your nearest militarized zone outside the state of New Mexico and await further instruction. Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan Gordon Freeman, genç yaşlarında Einstein, Hawking ve Feynman gibi bilim adamlarına hayranlık besleyerek kuantum fiziği ve görelilik kuramı gibi teorik fizik alanlarına erken bir ilgi besler. Dünyanın önde gelen büyük ve başarılı bilim adamlarını kendine rol modeli olarak seçen Freeman, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü yani MIT Üniversitesi'nde teorik fizik alanında doktora yaptı. EPR paradoksu yani Einstein-Podolsky-Rosen dolaşıklığındaki suprakuantum yapılarının gözlemi üzerine bir bitirme tezi yazarak başarılı bir şekilde MIT'den mezun oldu. It's the EPR paradox. Kendisi bir bilim adamı olduktan sonra son derece uzun dalga boylarındaki uranyum ötesi transurik kristallerin yüksek enerjili lazer ışın darbeleriyle vurulduğu zaman bir maddeyi ışınlamanın mümkün olup olmadığı ile ilgili bir takım araştırmalara katıldı. Bu zaten Black Mesa'daki deneylerin temelini oluşturuyordu. Daha sonra Avusturya'ya seyahat ederek Innsbruck Deneysel Fizik Enstitüsü tarafından yürütülen bir dizi ışınlanma deneylerine gözlemci olarak katıldı. İşin ilginç tarafı Avusturya'da gerçekten de gerçek dünyada böyle bir araştırmanın yapılmış olmasıydı. Hatta oyunun müziklerinden birinin ismi de bu yüzden bu deneye yapılan bir gönderme olduğu için The Innsbruck Experiment'tir. Yani Innsbruck deneyi. Bu deneyde kalsiyum atomları kullanılıyor ve bir atomun kuantum özellikleri aynı eşdeğer özelliklere sahip diğer bir atoma kopyalanabiliyordu. Kuantum dolaşıklığı denilen bu durumdan faydalanan bilim adamları bu sayede birbirinden kilometrelerce uzaklıktaki atomları bile birbiriyle eşleyebilmeyi başarmıştı. Atomların birbiri ile eşlenmesi demek, ışınlanmanın mümkün olabileceğini kanıtlamış oluyordu. Ancak akademideki ışınlanma araştırmalarının yavaş çalışmasından dolayı hayal kırıklığı yaşayan Freeman, Avusturya'daki deneyleri bırakarak sektörün dışında yeni bir iş aramaya başladı. Bundan sonra da tesadüfen Freeman'in MIT'deki akıl hocalarından olan Dr. Isaac Kleiner'ın Gordon'ı araştırmaları ve Avusturya'daki tecrübelerinden dolayı Black Mesa Araştırma Tesisindeki araştırma projesindeki bir sorumluluğu üstlendirmek için onu referans olarak önerdi.
Bu göreve katılmak için Gordon Freeman, tehlikeli çevre koruyucu giysisi sertifikasını almak için A sektöründe bulunan tehlike kursu Decathlon'unda fiziksel engel, güvenlik ve ateşli silah kullanma eğitimi gördü. Hello and welcome to the Black Mesa Hazard Course. Shut it down. Shutting down. Someone get him out of there. It's shutting down. It's not shutting down. Uzay zaman, yani adı üstünde uzay ile zamanı, uzay zaman sürekliliği adı verilen tek bir yapıda birleştiren bir matematik modelidir. Evrende var olan her şey 3. boyut ve 4. boyutu oluşturan zamandan oluşur. Fizikçiler karma karışık fizik teorilerini daha da basitleştirmek için evrenin işleyişini daha basit bir dille açıklamak için bu kavramı geliştirdiler. İlk kez Einstein tarafından ortaya atılan bu teoriler dünyanın bilimde yeni bir çağa atlamasını sağladı. Bu sayede zamanın göreliliği, zamanın genişlemesi ve daralması, fizik alanında ise nükleer çağı başlatan parçacık biliminin temelleri atılmıştı. Tam da bu bilimsel teorileri denemek için 2000'li yılların başında Black Mesa Araştırma Tesisi'nde yapılan Zen kristali deneylerinin sonucunda oluşan bir kaza olan Resonance Cascade yani rezonans çağlayanı olayı bu uzay zaman sürekliliğine ağır hasar vermişti. Evrende var olan her nesnenin kendine ait bir rezonansı vardır. Rezonans, Türkçe titreşim demektir. Yani atom altı seviyelerde farklı boyutlarda ve frekanslardaki oluşan bir takım titreşimler rezonans denilen bir fenomeni oluşturuyor. Bu rezonans titreşimleri ise atom altı parçacıkları var ediyor. Bu parçacıklar atomu, molekülü, maddeyi ve bizi oluşturuyor. Gordon Freeman'in masasında görülen bazı notlara göre eğer ki bu rezonans dalgalarına doğru frekanslarda bir enerji uygulanırsa tıpkı Innsbruck deneyindeki gibi atomlar hatta büyük boyutlu maddeler bile birbirleri ile eşleşerek rezonans yankıları tetiklenmiş olacak ve bu yankıların titreşimleri yeterince büyük bir seviyeye ulaşırsa iki konum ya da boyut arasında portal açmak mümkün hale gelebilir olduğu yazıyordu. Ancak Black Mesa'da incelenen en son kristal örneği Zen ile dünya arasındaki uzay zaman sürekliliğini yırtacak kadar haddinden fazla seviyede güçlü bir yankılanmaya neden oldu. Bilim adamları sadece bir adet kontrollü bir portal açmak isterken yanlışlıkla kontrolsüz binlerce portal açmış oldu. Üstelik bu yalnızca daha analiz aşamasındayken oldu. Yani bilimciler bir damla boyutunda rezonans yankısı yaratmak isterken koca bir şelalenin akışı gibi kontrolsüzce akan bir çağlayan yarattılar. Bu yüzden bu olaya rezonans çağlayanı deniliyor. Yani uzay zamanı bükmeye, eğmeye çalışırken yanlışlıkla fazla zorlayarak uzay zamanı yırtıyorlar. Oyunu anlatırken biraz kuantum fiziğine giriş yaptık. Ama hikaye zaten bu bilimsel teorilerden ilham alıyor. Yani oyunun ismi bile bilimsel. Half-Life'ın Türkçe anlamı yarım hayat değil, yarılanma ömrüdür. Yarılanma ömrü hem nükleer fizikte hem de tıpta kullanılan bir terimdir ve çoğu zaman lambda sembolü ile gösterilir. Yarılanma ömrü kavramı özellikle radyoaktif izotopların tükeniş hesaplarında kullanılır. Bu izotopların tükeniş durumuna da decay yani çürüme denir. Zaten Half-Life Decay adında da ayrı bir oyun vardır.
Rezonans çağlayanı, zenli yaratıkların dünyaya kontrolsüzce ışınlanması felaketini tetikledi. Ama sonradan öğreniyoruz ki Black Mesa'nın Biodome adı verilen gizli ve ileri biyolojik araştırma tesisinde çok uzun zaman önceden beridir zenli yaratıklar dünyaya getirilerek büyük çaplı araştırmalar zaten yapılıyormuş. Yani zenli yaratıklar bazı bilim adamları için yeni bir şey değildi. Sadece yetki seviyesi yüksek olanlar her şeyden haberdardı. Örneğin Gordon Freeman'in yetki seviyesi 3. seviyeydi. Aslında rezonans çağlayanı tehlikesi riski hep vardı ve bu risk hep biliniyordu. Ama bu işin tedbirini almışlardı. Hesaplamalar, ölçümler, simülasyonlar ortadaydı. Ufak bir risk var diye koca projeyi çöpe atmak anlamsızdı. Hem Black Mesa'nın rakipleri vardı. Dünyanın her yerinde eğer Black Mesa bu deneyleri yapmasa bunları eninde sonunda başkaları da yapacaktı. Bu bir keşiftir ve bu işi en iyi yapabilecek donanıma sahip olan kurum tabii ki Black Mesa'dır. Black Mesa bu başarılarından dolayı 1. birim tesisi seçilmişti. Bu birinciliğini kimseye kaptırma lüksü yoktu. Zaten bu deneyi bir başkası yapsa risk ve tehlike daha da yüksek olurdu. Ancak oluşabilecek en küçük risk, göz ardı edilen bütün tehlikeli felaket senaryoları gerçek oldu. İşte tam da bu duruma öngörülemeyen sonuçlar deniliyor. Bu laboratuvarlarda yapılan deneyler pek etik değildi. Evren 3 boyutlu bir yapıdır. Ancak kuantum fiziği sayesinde keşfedilen yeni boyutlar, evrende yalnız olsak bile başka boyutlarda farklı yaşam türlerinin olduğu tespit edildi. Yani Black Mesa faciasından çok önceden beridir. Zaten Zen'e gidip geliniyordu. Oradan egzotik madde yüklü kristalleri ve oradaki canlılardan bazı örnekleri dünyadaki bu tesise otopsi yapmak ve incelemek için getirmişlerdi. Bu incelemeleri yapmak için büyük boyutlarda ve çok gelişmiş cerrahi robotlar geliştirdiler. Bu robotlar sayesinde yaratıkların anatomisi çözüldü. Bu yaratıkların çok yüksek seviyede düşmancıl, istilacı ve çok hızlı üreyen bir biyolojiye sahip olduğu tamamen anlaşılınca tehlikeli bir durum olur da yaşanırsa yaratıkları anında temizleyebilmek için bazı tedbir mekanizmaları geliştirdiler. Bunu yapmak için Biodome tesisine Tesla deşarj istasyonları, sterilizasyon odaları, Tau Cannon ve Gauss Gun gibi ultra gelişmiş silah teknolojileri geliştirdiler. Zaten Zen'den getirilen yaratıklar burada muhafaza ediliyordu. Tesis her türlü istilaya karşı tam güvenlikliydi. Yani olur da bir istila, bir salgın çıkarsa ancak buradan çıkardı. Çünkü getirilen bütün yaratıklar buradaydı. Kimse başka bir yerden istila çıkacağını düşünmüyordu bile. Bizzat zenli yaratık avlamak için üretilen bir silah prototipi olan Tau Cannon, XVL-1456 ismine sahip deneysel bir enerji tüfeğidir. Silahın gelişmiş teknolojisi tükenmiş uranyum-235 izotopunu mühimmat yakıtı olarak kullanılmasını sağlar. Tau Cannon, atom altı bir parçacık olan, elektrona benzeyen ama daha ağır bir tür parçacık olan Tau parçacıklarından oluşan bir tür ışın ateşler. Tau Cannon aslında taşınılabilir bir parçacık hızlandırıcısıdır aslında. Yani Black Mesa, CERN tesisindeki büyük hadron çarpıştırıcısının küçüğünü yapmıştır. Ve bu parçacık hızlandırıcı sadece 2 adet ev tipi kumanda pili ile çalışan mikro füzyon reaktörüydü. Tau Cannon ile aynı prensipte çalışan Gullion tabancası, diğer ismiyle kuantum destabilizatörü. Bu da Tau Cannon gibi bir ışın silahıdır. Ancak kuantum destabilizatörü Tau değil, Gullion parçacıklarını ateşler. Gullionlar atom çekirdeklerini
bir arada tutan güçlü nükleer kuvvete aracılık eden parçacıklardır. Kuantum destabilizatöründen çıkan ışınlar eğer canlı bir hedefe isabet ederse, vurulan hedefin vücudunda bulunan tüm atomlardaki gluonlar bu strese dayanamaz ve tüm atomların çekirdekleri parçalanarak evrene yayılır. Yaratıklar atom altı seviyede buharlaşarak yok olur. Bu yüzden bu silahın ismi gluon, yani gluon tutkal anlamına gelen glue kelimesinden türetilmiş bir isimdir. Çünkü gluonlar atomları oluşturan kuarklar arasında yapıştırıcı, bağlayıcı görevi görürler. Kuarklar, gluonlar sayesinde bir araya gelerek proton ve nötronları oluşturur. Gluon silahı işte bunları paramparça eder. Bu çok gelişmiş bilimsel silahlar, zenli yaratıklardan gelebilecek tehditlere karşı savunmak ya da onlara boyun eğdirmek için Black Mesa'da geliştirilmiştir. Ve tabii ki kuantum parçacık fiziğiyle çalışan silahların dışında bazı biyolojik silahlar da geliştirildi. Örneğin Snarklar, Zen'den dünyaya getirilmiş organik el bombalarıdır. Bu tabii ki burada geliştirilmiş bir silah değil, fakat bilim adamları bunları evcilleştirmek ve kullanmak için üzerinde araştırmalar yapmıştır. Niland'ın askerlerinden olan Xenotherium Myrmex'lerin kolunda bulunan organik eşek arısı fırlatıcısını ameliyat robotlarıyla kolundan keserek insan kullanımına hazır hale getirdiler. Niland, Vortigandların genetiğiyle oynayarak bu askerlerden bir ordu kurmuştur. Bu askerler köleleştirilmiş Vortigandlar tarafından fabrikalarda üretilir. Yani aslında kısaca Black Mesa sadece ışınlanma deneyleri değil, Biodome laboratuvarlarında uzaylı biyolojik silahlar üzerinde de genetik ve biyoteknolojik araştırmalar yapıyordu. Zaten dünya dışı yaşamı inceleyen bilim dalına da xenobiyoloji denir. Çünkü Black Mesa, Zen'de olup biten neredeyse her şeyi çok iyi biliyordu. Bilmediği tek şey Niland'tı. Bilim adamları her şeyi öngörmüştü. Öngöremedikleri tek şey Niland'tı. Yani buradaki öngörülemeyen tek sonuç Niland'dan başka bir şey değildir. Buradaki bilim adamlarının tek gayesi aslında sadece bilimsel meraktan ibaretti. Ancak devletin amacı meraktan fazlasıydı. Eğer Tau Cannon ve Gluon Gun gibi cihazlar prototip gelişim sürecini tamamlayıp seri üretime geçebilseydi, bu silahlar ABD ordusunun envanterine girecekti. Yani Black Mesa sadece ışınlanma ve biyolojik araştırma değil, aynı zamanda kuantum enerji silahları üzerinde de çalışıyordu. Ve bu teknolojik buluşlar Amerika'yı yenilmez yapacaktı. Tehlikeli Çevre Savaş Birimi Black Mesa ile aynı zamanda Black Mesa'yı korumak için kurulmuş özel bir askeri birliktir. Amerikan ordusunun deniz piyadesine bağlı özel kuvvetler askerlerinin en yetenekli olanları seçilerek bu birliğe alınır. Çoğu askerler de daha iyi maaş ve gizli devlet operasyonlarında heyecan ve macera aramak için bu birliğe katılmak istemiştir. Yani bu demektir ki kimyasal sızıntıların olduğu, biyolojik silahların kullanıldığı, özellikle tehlikeli ortam yani alışılmadık düşmanlara karşı yapılan savaş durumlarıyla ilgilenirler. Bizzat uzaylılarla savaşmak üzere eğitilmiş bir askeri birim. Rezonans çağlayanı gerçekleştikten sonra ise tesisi karantinaya alma görevi bu askerlere düşmüştü. Karşılarında uzaylıları gören askerlerden hiçbiri şaşırmaz. Çünkü zenli yaratıklar hakkında zaten briefing almışlardı. Askerler olaydan çok öncesinde bile Biodome gibi laboratuvarlarda dünyaya getirilen
zenli yaratıklar üzerinde atış talimi gibi süper gizli askeri tatbikatlar da gerçekleştirmişti. Bu yüzden tüm bilim adamlarının Heku'ya güveni tamdı. Heku zaten bilim adamlarını korumak için kurulmuştu. Eğer olağanüstü bir durum olursa, tesisi aşırı üreyen uzaylılar basarsa askerler müdahale edecek ve bilim adamlarını kurtaracaktı. Plan buydu. Hem güvenlik görevlileri hem de askerler tarafından sıkı korunan tesis bilim adamlarına mükemmel bir güvence sunuyordu. Onlar bu güvence sayesinde korkusuzca araştırmalarını sürdürdüler. Ancak bu güven onların sonu oldu. Black Mesa her zaman en kötüsünü düşünmüş ve bu ihtimallere karşı sıkı önlemler almıştır. Ancak kimsenin aklına uzaylıların C sektörü laboratuvarlarındaki kristal analiz makinelerinin olduğu anormal malzemeler bölümünden saldıracağını düşünmemişti. Çünkü orası deneylerin daha çok fazla derin olmayan en temel başlangıç girişi seviyesindeydi. Normal şartlarda rezonans olayı gerçekleşse hiçbir şey olmazdı. Sadece rastgele portallar açılıp kapanır, portallardan hava, su, taş, toprak gibi rastgele maddeler ışınlanırdı. Ancak Niland böyle bir şeyin olması için fırsat kolluyordu. Sonra bu kazayı kendi ordusunu dünyaya yollamak için kullandı. Amacı dünyayı bir zen gezegeni haline getirmekti. Bu yüzden tehlikeli çevre savaş birimi tesisin kontrolünü ele geçirmek ve tesisi karantinaya alarak uzaylıları temizlemek için görevlendirildi. Ancak tesiste yaşanan olayların dışarıya bilgisi sızmaması için olayın tamamen örtbas edilmesi gerekiyordu. Bu yüzden askerlere tüm tesis personelinin yabancı parazit yaratıklar tarafından enfekte edildiği söylendi ve uzaylılarla birlikte tüm sivil personelin de ortadan kaldırılması emri verildi. Askerlerin Black Mesa'ya yaptığı ilk saldırı oldukça başarılıydı. Çünkü Black Mesa personeli zaten askerlerin kendilerini kurtarmaya geldiğini sandıkları için herhangi bir direniş gösteremedi. Sadece bir bilim adamı hariç. Askerler uzaylılarla nasıl savaşılacağını zaten bildiği için hem uzaylıları hem de sivil personeli hiç zorlanmadan rahatça etkisiz hale getirebiliyordu. Ancak Gordon Freeman üzerindeki zırhı ile askerlere karşı kendini savunabilmişti. Freeman'ın yaptığı şey aslında sadece bir nefsi müdafadan ibaretti. O aslında kimseyi öldürmek istemiyordu. Onun tek derdi kendisine verilen görevleri ve bilimsel deneyleri yapmaktı. Ancak felaket gerçekleştiğinde hayatta kalmak için mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu yüzden olayların tüm suçu Freeman'e yüklenmişti. Freeman'ın kendini savunmaktan başka çaresi yoktu. Hayatta kalabilmek için askerleri öldürdükçe askerler daha da öfkeleniyordu. Askerlerin ana görevi olayları örtbas etmekti. Ancak olaylar geliştikçe, çatışmalar şiddetlendikçe askerler Gordon Freeman'dan nefret etmeye ve ona kin gütmeye başladılar. So, who is this guy, Freeman? They say he was at Ground Zero. The science team. Yeah. Shit. What, so you think this guy's responsible? Sabotage, maybe? Yeah, maybe. All I know for sure is this guy's been killing Marines. Oh, yeah. He'll pay. He will definitely pay. Askerlerin Freeman'e olan nefreti o kadar çok büyüdü ki bu yüzden bu örtbas görevini bile unutup sadece Freeman'i yakalamak ve onu öldürmek için tüm güçlerini harcadılar. Sadece ona odaklandılar. Sanki tüm olayların sorumlusu oymuş gibi, sanki bütün canavarları o yaratmış gibi ona saldırdılar. Sanki Freeman'i öldürünce bütün olaylar çözülecekmiş gibi düşünmeye başladılar. Çünkü askerlerin psikolojisi gitgide daha da çökmeye başladı. Bu yüzden Gordon için askerlerle savaşmak, uzaylılar ile savaşmaktan daha zordur. Çünkü uzaylılar o kadar da disiplinli ve taktiksel olarak savaşamıyordu bile.
onların tek avantajı beklenmeyen noktalardan rastgele olarak ışınlanarak saldırmasıydı. Askerler sadece Freeman'i durdurmaya odaklandıkları için ışınlanan yaratık sayısı daha da arttı. Bu yüzden tesisin kontrolünü kaybettiler. Çünkü askerlerin yaptığı iş artık ana görevlerini unutup kişisel bir intikam davasına dönüşmüştü. Freeman da haklı olarak uzaylıların öldürdüğü asker sayısından daha fazlasını öldürmüştü. Zaten askerler de kolayca mağlup edilen tesis personeli ve yaratıklardan sıkılmıştı. Devletin pis işlerini örtbas etme görevi askerleri de rahatsız etmişti. Bu yüzden hep söylenip şikayet ediyorlardı. Bunca başarısızlıktan sonra hükümet askerleri geri çekti ve bu beceriksizliğin bedelini ise geride kalan askerler ödeyecekti. Looks like somebody really screwed up, Corporal. Seems the brass bit off more than they could chew. Yeah, well, forget about Freeman. We've got to save our own asses. Heku birliğinden onbaşı Adrian Shepard o askerlerden biriydi. Zenli yaratıkların tesise saldırdığı yetmiyormuş gibi bir de Race X denilen başka bir zen ötesi bilinmeyen bir boyuttan daha farklı, daha düşmancıl uzaylı türleri gelmeye başladı. Çünkü insanlığın boyutlar arası portallarını keşfetmesi, başka boyutlardaki tüm ışınlanan farklı toplulukların dikkatini çekmişti. Race X'in zendekiler ile hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen başka ve bilinmeyen portallardan dünyaya ışınlanırlar. Bu yüzden bilim adamları onlara Race X dediler. Çünkü X bilinmeyen demektir. Bilim adamları Zen'in varlığını yıllardır biliyordu ama Race X ile yeni tanışmışlardı. Race X saldırısı Gordon Freeman Lambda kompleksinden Zen'e ışınlandığı zaman, yani Gordon tam da Zen'de Niland ile uğraşırken Race X'ler sonradan geliyor. Race X'e karşı en büyük mücadeleyi veren kişi kendi devleti tarafından yüzüstü bırakılan bir asker olan Shepard'tır. Sonra devlet baktı ki bu iş özel tim ekipleriyle topla tüfekle çözülmüyor, kökten bir çözüm olarak Black Ops'lar tarafından atom bombası yerleştirildi. Shepard geçici bir süreliğine olsa da bu bombayı etkisiz hale getirdi ve Black Mesa'nın eski terk edilmiş sanayi bölgesinde Race X'lerin en güçlü yaratığı olan Gen solucanı ile yüzleşti. Gen solucanı dünyayı tamamen eriterek yok edebilecek güce sahip bir terraforming organizmasıdır. Bu yaşam formu biyolojik bir kaynak yönetim fabrikasına eşdeğer güçte ve büyüklüktedir. Tabii ki Shepard'ın savaştığı solucanın sadece kafasıydı. Solucan sadece portaldan kafasını çıkarmıştı. Shepard ise Zen kristaliyle çalışan özel bir lazer silahıyla bunun tamamen portaldan geçmesini engellemiştir. Gen solucanı eğer dünyaya tamamen gelebilseydi belki de Godzilla kadar büyük bir boyuta sahip olduğunu görebilirdik. Solucan eğer portaldan tamamen çıkıp üretken hale gelebilseydi dünyanın çekirdeği ile beslenip dünyayı Race X için yeni bir ana dünya gezegeni haline getirebilecek şekilde dünyanın doğal kaynaklarını asimile edecekti. Yani tüm dünyayı kendi gezegeni haline getirecekti. Bu yaratığı ilk öldürmeye çalışan kişi aslında Adrian Shepard değildi. Shepard, canavarın bulunduğu bölgeye henüz ulaşmadan önce birkaç asker bilinmeyen bir şahıs ile konuşmuş ve bu şahıs askerlere daha önce hiç denenmemiş Zen kristaliyle çalışan özel bir silahı askerlere teslim etmiş. Bu askerler silahın kurulumunu yapmışlar fakat kullanmakta pek de başarılı olamamışlar ve yaratıkla girdikleri çatışmada hayatlarını kaybetmişler. Shepard'ın diğer askerlere göre farkı, diğer askerler sürekli söylenip şikayet ederken o pek fazla konuşmaz. Hatta hiç konuşmaz, sadece işini yapar. Diğer askerlerin kullanmaya cesaret edemediği, korkup iğrendiği biyolojik silahları bile korkusuzca kullanır. Hiç bilim eğitimi olmadığı halde zekasıyla bu silahların kullanımını çözer.
Gezegenlerin çekirdeği ile beslenebilen bir varlık normal insan silahlarıyla tabii ki öldürülemez. Shepard geldiğinde Zen kristaliyle çalışan tüfekler hazır kurulu olduğu için Shepard bu sayede yaratığı yok etti ve bu felaketlerin hiçbiri yaşanmadı. Diğer askerlerin kullanamadığı silahı Shepard kullandı ve gen solucanı portaldan geçemeyince geldiği yere geri döndü. Öldürülmesi imkansız olan bir varlık ancak gözleri kör oldu. Tabii ki Adrian Shepard sıradan bir asker olarak haddinden ve rütbesinden fazla şey görüp öğrendiği için elini kolunu sallayarak tesisten çıkmasına izin verilmedi. Zaten imkanı olsa bile kurtulamazdı ve patlayan atom bombasının ilk ve az sayıda şahitlerinden biriydi. The biggest embarrassment has been Black Mesa facility, but I think that's finally taken care of itself. Quite so. Hem Ray-6'ten hem de Zen'den gelen yaratıklar yanlarında bazı mikropları ve hastalıkları da dünyaya taşıdı. Ray-6'ler dünyadan kovulmuş olsa da garip bir şekilde bu salgınlardan Zenli yaratıklar da etkilendi. Hem tesisteki radyoaktif maddeler hem de Ray-6'in biyolojik silahlarına maruz kalan bazı headcrab zombileri mutasyon geçirerek daha güçlü ve büyük Gonom zombisine evrimleşmişti. Yani Gonomlar hem Ray-6 hem de Zen'den melezleşmiş hibrit bir yaratık. Oyundaki hikayeyi belirleyen en önemli olaylar nedense oyunu oynarken bize görünmüyor. İlk oyun ile ikinci oyun arasında 20 yıllık bir zaman atlaması bulunuyor. Gordon Freeman bile oyunun ana karakteri ve olayların merkezinde olsa da aslında gelişen olaylardan onun bile fazla bir bilgisi yok. Onun tek amacı hayatta kalmaktı. Bu da onu mükemmel bir piyon haline getiriyor. Gerçekleşen tüm bu felaketler Amerikan devletinin varlığını tehdit eden bir kazaydı. Çünkü bu olaylar eğer dışarıdan duyulursa Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm itibarı, saygınlığı, bilimdeki liderliği, ekonomisi ve her şeyi yerle bir olacaktı. Bu yüzden hükümet asla bu riski göze alamazdı. Orada yaşananları kimse duymamalıydı ve bunu yapmanın yolu oradan hiçbir şeyin dışarıya çıkmasına izin vermemekten geçiyordu. Zaten Black Mesa'nın gücünü ve büyüklüğünü dünyada kimse bilmiyordu. Black Mesa tüm dünya tarafından Soğuk Savaş'tan kalma eski bir roket silosu ve bir hidroelektrik baraj santralinden ibaret olarak biliniyordu. Yapılan deneyleri zaten çok gizliydi. Bu yüzden kaza da aynı şekilde gizli kalmalıydı. Ama ne kadar gizlemeye çalışsalar da yangın gitgide büyüdü ve önüne geçilemez bir hale aldı. Ve daha önce de anlattığımız gibi kesin bir çözüm olarak bir atom bombası kullanmayı uygun gördüler. Peki bu işe yaradı mı? Tabii ki hayır. Gordon Freeman bir türlü kapanmayan portalları Neil Hunt'ı öldürerek kapatmaya çalıştı. Adrian Shepard ise Ray-6'in dünyayı işgal etmesini engellemek için gen solucanı durdurdu. Peki sonuç? Portallar hala tam olarak kapanmamıştı. Tesise atılan atom bombasının yıkıcı enerjisi sadece Black Mesa'yı yıkmakla kalmamış, yoğun patlama enerjisi portallardan geçerek Zen'e de yansımıştı. Hem atomik şok dalgası hem de Neil Hunt'ın patlayarak ölmesi Zen sınır dünyasını tamamen bir yıkım sürecine sokmuştu. Zenli türlerin tamamı neredeyse yok oldu. Asteroid adaları yörüngelerinden saparak birbirleriyle çarpıştı. Bu patlamalardan ortaya çıkan enerji açık kalan portalları daha da genişletti. Bazı uzaylılar rastgele ışınlanarak dünyaya gelirken kölelikten kurtulan bazı Vortigantlar dünyaya sığınmak için ışınlandı. Zaten portal fırtınaları pek çok yaratığı dünyaya süpürdü. Ve dünyadan da bazı insanlar, hayvanlar ve çeşitli nesneler uzaya ya da Zen'e ışınlandı. Pek çok insan durduk yere ortadan kayboldu. Onların yerine saldırgan yaratıklar geldi. Portal fırtınaları sadece çeşitli nesneleri değil, dünyadan da yer altından parçalar kopararak bilinmeyen yerlere ışınladı. Okyanuslar, denizler ve dünyanın atmosfer gazları bile bu portallardan dünya dışına ışınlandı. Bu yüzden dünyanın iklimi bozuldu ve görülmemiş şiddette depremler yaşandı. Hayatta kalan Zenli yaşam
dünyanın çeşitli yerlerine ışınlanarak çekildiler. Zen ekosistemini oluşturan flora ve fauna dünyaya agresif bir şekilde yayıldı ve hatta dünya ekosisteminin yerini aldı. Dünyanın tamamı başka dünyalara özgü vahşi yaşam ile dolup taştı. Bu olaylardan sonra dünya artık sadece insan değil, her türlü doğal yaşam, bitki ve hayvan türleri için düpedüz ölümcül hale geldi. Dünya gezegeninin büyük kısmı da yaşanılmaz çorak arazilere dönüştü. Bu çorak arazilere wasteland denir. Dünyadaki çoğu hükümet, portal fırtınaları ve Zen istilası yüzünden ya yıkıldı ya da yıkılmanın eşiğine geldi. Tüm ülkeler Amerika'yı suçlu buldu. Ve tüm bu istilacı yaratıklar dünyaya sadece kendilerini değil, çeşitli mikroskobik yapıları, hastalıklı mikropları ve parazitleri de getirdi. Sınır dünyasının tüm florası ve faunası tamamen dünyaya taşındı. Zen yaşamı dünya ekosisteminden daha agresif olduğu için dünya hayvanlarının Zen hayvanlarının karşısında hiçbir şansı yoktu. Çeşitli mantarımsı yapılar dünyanın çoğu bölgesine yayıldı. Bu floradan yayılan spor bulutları dünyanın her yerini sardı ve iklimi daha da bozdu. Yayılan bu sporlar insan ve hayvanların vücuduna bulaşarak onları ya hasta ederek öldürdü ya da bünyesi kuvvetliyse onları zombileştirip canavar yaratıklara dönüştürdü. Headcrab zombilerinin dışında headcrab'siz normal zombiler de insanlara saldırdı. Zaten standart zombiler yetmiyormuş gibi bir de mutasyona uğramış daha güçlü zombi türleri de ortaya çıktı. Zen florası çoğu zaman mantarlar gibi gaz ve tozlardan oluşan sporlarla çoğalır. Örneğin barnacle'lar karanlık ve nemli bölgelerin tavanlarında yetişir. Tentacle'lar da bitki gibidir ve toprağa kök salar. İlk başlarda küçük bir bitki gibi büyür. Eğer radyasyona maruz kalırsa bu enerji ile beslenerek devleşir. Bu bitkisel hayvanlar Zen'de madencilik yapmak için kullanılıyordu. Kayaları parçalamak için sürekli gagasını şiddetle yerlere vurur. Onu ilk gördüğümüz yer tesisin roket test alanıydı. Tesisteki radyoaktif sızıntılarla beslenerek büyümüştü ve Gordon tarafından roket motoruyla yakılarak öldürülmüştü. Spor bulutlarıyla yayılan canlı partiküller pek çok şehirleri, sokakları ve binaları ölümcül canlı flora tabakasıyla kaplandı. İlk kez tesiste görülen enfeksiyon bölgeleri koridor duvarlarını kaplayarak yetişiyor ve dünyayı insanlar için ölümcül ama Zen yaratıkları için sıcak bir yuva haline getiriyordu. Yumuşak, zehirli, balçık kıvamında yayılan bu organizmalar dünya şartlarına çok rahat uyum sağlıyordu. Dünya çapında yaşanan tüm bu kaos ve kargaşa dolu olaylar ve kaybedilen hayatlar, insanlığın bilime olan bakışını ve inancını kökünden değiştirdi. İnsanlar artık bilimin otoritesini sorgulamaya başladı. Black Mesa'dan hayatta kalan bilim adamlarından birkaçı, orada yaşanan tüm yüz kızartıcı skandal olayları ve suçları dünyaya duyurmak için açıklamalar yaptı. Artık Black Mesa'da yaşananları herkes biliyordu. Saklanan her şey ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri tüm dünyaca suçlu bulundu. Bütün ülkeler Amerika ile ilişkilerini kesti. Doların hiçbir değeri kalmadı ve uygulanan büyük ambargo tüm Amerikalıları 1000 kat daha büyük bir felaketle yalnız bıraktı. Artık insanların çoğu bilime ve bilim adamlarına güvenmemeye başladı. Hatta bilimi bir suç, bir günah, yani insanlığın başına gelen en kötü şey olarak görmeye başladı. Hatta insanlar ve bazı hükümetler kitleler halinde bilim adamlarına
bilim ile uğraşan insanlara karşı cephe almaya başladı. Black Mesa'daki felaketten bile sağ kurtulan bilim adamları için hayatta kalma mücadelesi asıl şimdi başlıyor. Artık kimse bilim adamlarına itibar etmiyor, hatta herkes tüm yaşanan ölümlerden ve felaketlerden dolayı bilim adamlarını suçluyordu. Bilim adamlarının açıklamaları ve tavsiyeleri hiçbir şekilde dikkate alınmıyor, her yerde bilim kötüleniyor, bilim adamları şeytanlaştırılıyordu. Akla mantığa uymayan komplo teorileri havada uçuşuyordu. Örneğin yazılan bir komplo teorisi kitabında Black Mesa'nın ezoterik şeytani örgütlere hizmet ettiğini, oradan cehenneme portal açarak şeytani deccal yaratıklarını dünyaya getirilmek istendiği yazıyordu. Aslında bu hikaye bir yerden tanıdık geliyor. Çünkü bunun hemen hemen aynısı Doom oyununda da gerçekleşiyordu. There is only one dominant life form in this universe, and it carries a steel-barreled sword of vengeance. Doom oyununda UAC şirketi Mars'ta cehenneme portal açıyor ve demonik canavarlar aynı Half-Life'daki gibi insanlığa saldırıyordu. Aslında bu kitap bir Doom göndermesi olabilir. Aynı şekilde Doom ile Half-Life arasında bir atıf alışverişi bulunur. Örneğin Doom'un bir bölümündeki bir kitapta Öngörülemeyen Sonuçlar isimli bir kitap görünüyordu. Ve son olarak hem Half-Life 2 hem de Doom oyunlarının Inhuman Frequency ismine sahip müzikleri vardır. Yani Türkçe insanlık dışı frekans. Asıl konuya geri dönersek, artık insanlık tamamen bilimden soğumuş bir hale gelmişti. Dünyanın her yerinde, her alandan bilim insanları apar topar yakalanıyor, gözaltına alınıyor, sorgulanıyor ve potansiyel terörist muamelesi görüyorlardı. Öfkeli gruplar tarafından bilim adamları linç ediliyor, evleri basılıyor, sokaklarda öldürülüyordu. Bazı bilim adamları bu suçlamalara, baskı ve şiddete dayanamıyor ve intihar ediyordu. Artık tüm dünyaya kaotik ölçüde bir irrasyonalizm hakimdi. Pek çok insan kendini bu anti-entelektüelist yaklaşıma kaptırarak dünyanın düz olduğuna inanmaya başladı. İnsanlık sanki geriye doğru evrimleşiyordu. White Forest, Black Mesa'nın Avrupa şubesidir. Burası da Soğuk Savaş'tan kalma eski bir roket istasyonudur. Black Mesa'nın bazı roketleri uzaya buradan gönderilmişti. Black Mesa kaynaklı bir kaza olduğu söylentileri duyulmaya başlayınca White Forest'teki çalışanlar rezonans olayıyla ilgili bilgilerinin kanıtlarını ve evraklarını panikle imha ettiler. Bu da örtbas sürecinin bir parçası olsa da buradaki bilgiler ve amaçlar komplo teorileri yüzünden yanlış yorumlanmaya müsaittir. Yani bu bilimsel teorileri sadece onun üzerine çalışanlar bilir. Üstelik yanlış ellere geçerse kötü niyetli de kullanılabilir. Çünkü özellikle bilime karşı çok düşmancıl bir tavır takınan kalabalık bir güruh vardı. Ve hepsinin ağzından tek bir slogan duyuluyordu. Ateşi icat ettikten sonra sırtımızı bir kayaya yaslayıp dinlenmeliymişiz. Ama bilmiyorlardı ki onu en son dinozorlar da denemişti. Ve sonları hiç de iyi olmadı. Özellikle büyük yıkımlar gerçekleştiği zamanlarda beyni komplo teorileri ile sulanmış düz dünyacılar ile medeniyet ve teknoloji düşmanı anarko-primitivistler bu slogan ile tek bir çatıda buluştu. Bu sloganı daha önce en son 1800'lü yıllarda gerçekleşen sanayi devriminde işsiz kalmaktan korktukları için fabrikalarda makine yakan ludistler söylüyordu. Bu cahil insanların zihniyeti Orta Çağ'da cadı yakan yobazlardan farksızdı. Şimdi ise insanlık yok olmanın eşiğine gelmişken insanlığın tek umudu olan bilim adamlarına saldırıyorlardı. Ve devletler bunu engellemek için hiçbir şey yapmadı. Ve bu durum tabii ki kendini insanlığı kurtarmaya adamış o naif bilim adamlarının insanlığa bakış açısını kökünden değiştirmeye başladı. Bilim adamlarına saldıranların amacı dünyayı kurtarmak değildi. Onlar intikam istiyorlardı.
Çünkü onlara göre tüm bu felaketleri insanlığın başına bilim getirmişti. Bu yüzden bir grup akıllı bilim adamı bu düşmancıl insanlardan korunmak ve araştırmalarına gizlice devam etmek için bir bilim kurulu konseyi kurdular. Dünyanın her alanından önde gelen bilim adamları bu konseyde buluştular. Black Mesa'daki felaketten sağ kurtulan bazı askerler silah arkadaşlarının kendi devleti tarafından sırtından vurulduğunu öğrenince bu duruma oldukça çok sinirlendiler. Heku'daki bütün emir komuta zinciri bozulduktan sonra birkaç takım asker CIA binasını bastı. Amerika'da tam anlamıyla yeni bir iç savaş ortamı hakimdi. Ortada kendi askerlerine ihanet eden bir hükümet vardı. Olayın iç yüzünü öğrenen bazı diğer asker ve polisler de Heku'ya katıldı. İsyancı askerler ile hükümet yanlısı askerler birbirleriyle çatıştı. Her şey o kadar karmaşık bir hale geldi ki insanlar hem uzaylılarla hem zombiler ile hem de birbirleriyle savaşıyordu. İnsanlık tam anlamıyla açıklanamayacak kadar kaotik bir dönemden geçiyordu. Salgın hastalıklar gitgide yayılıyor, askerler birbirleriyle, halk ise bilim adamlarıyla, zombiler mutasyona uğrayarak herkese, uzaylı hayvanlar dünyalı hayvanlara saldırıyordu. Artık kendi ordusuna bile söz geçiremeyen Amerika, uzaylı yaşam formlarına karşı radyoaktif ve kimyasal silahlar kullandı. Hava kuvvetleri şehirlerin kontrolden çıkmış bölgelerini bombaladı. Amerikan ordusu neredeyse tamamen saf dışı kalmış bir ordu haline gelince bu durumu fırsat bilen Çin, Rusya, Almanya, Japonya, İsrail ve İran gibi ülkeler hem dünyadaki felaketten dolayı suçladığı Amerika'dan intikam almak hem de Amerika'nın dünyadan gizlediği ışınlanma teknolojilerini yağmalamak için işgal etmeye giriştiler. Çünkü bu ülkeler de kendi ışınlanma teknolojilerini geliştirmek istemiş ancak bunu başaramamışlardı. Zen istilası tüm dünyaya yayılmıştı. Ancak Amerika'daki durum daha da kötüydü. Bu yüzden Türkiye ve İngiltere liderliğindeki NATO ordusu olaylara müdahale ederek bu işgalin bir kurtarma operasyonuna dönüşmesini sağladı. Amerika'daki çatışmaları durdurmak, masum insanları kurtarmak, bulunan yüksek teknolojileri ve bilim adamlarını felaketin büyümesini engellemek için kullanılmasını amaçlayan anlaşmalar yapıldı. Eğer durum kontrol altına alınırsa ışınlanma araçları bu ülkeler arasında paylaşılacaktı. Bu savaş sıradan bir savaş olmadığı için dünyanın pek çok yerinde normalde kullanılması savaş suçu olan kimyasal ve atomik silahlar kullanıldı. Bu silahlar İlk başlarda işe yarıyormuş gibi görünse de zamanla olağan dışı, öngörülemeyen etkileri ortaya çıktı.
kimyasal silahlar bir bölgeyi istila eden headcrab'lerin yarısından fazlasını öldürse de hayatta kalan bir takım headcrab'ler bu kimyasal maddelere karşı bağışıklık kazanmaya başladı. Bu tip silahlar havadan atılarak hiçbir kayıp vermeden yaratıkları temizlemenin en etkili ve ucuz bir yoluydu. Ancak headcrab'ler bunlara maruz kaldıkça mutasyona uğradı ve evrim süreçleri daha da hızlandı. Silah olarak kullanılan maddeler su kaynaklarını oldukça kirletti ve radyoaktif müsilajlar oluştu. Zen florası bu müsilajdan beslenerek daha da güçlendi ve daha hızlı ve ölümcül salgınlar yayıldı. Headcrab'ler bu kimyasalları absorbe etmeye başlayarak uyum sağladılar ve daha tehlikeli olan hızlı ve zehirli headcrab türleri doğdu. Bu headcrab'ler insanların onları öldürmek için kullandığı kimyasal nörotoksin silahlarını insanlara karşı geri kullanmanın bir yolunu bulmuş. Atomik patlamayla yok edilen Black Mesa'nın olduğu yerde tesisten geriye devasa bir krater çukuru oluşmuştu. Konseyden bir grup bilim adamı özel giysi ve ekipmanlarıyla bu kratere keşif yapmaya gittiler. Yanlarına birkaç silahlı adam alarak hayatlarını riske attıkları bu yerde birden fazla anormali durumu keşfettiler. Kraterin içinde yer çekimi zayıflamış ve her yer zen florası ile dolmuştu. Adeta Zen'i Black Mesa'ya ışınlayarak birbirlerinin yerini değiştirmiş gibiydi. Etrafta güvercinler uçuşuyordu. Bazıları ölüydü. Portal fırtınaları dünyanın her yerini yıkarken burası fırtınaların ana merkez üssü olduğu halde bu bölge çok sakindi. Radyasyon seviyesi oldukça yüksek olsa da yaprak bile kımıldamıyordu. Bilim ekibi bölgeyi daha detaylıca keşfetmeye devam ederken karşılarına bazı saldırganlar çıksa da kolaylıkla kurtuldular. Daha sonrasında etrafında uçan ve kaybolup geri gelen bazı uçan cisimler gördüler. Ekibin buraya yaptığı keşifleriyle tesisin atom bombasıyla imha edildiği tamamen anlaşılmış ve kanıtlanmış oldu. Devlet bu olayı örtbas ettiği için onlar bunu yeni öğreniyordu. Ve sonrasında etrafta uçuşarak bir şeyler toplayan ve tarayan cisimlerden birini vurarak düşürdüler. O cismi de yanlarına alarak bölgeyi terk ettiler ve gizli laboratuvarlarına geri döndüler. Bu ekibin lideri Dr. Breen ile Eli Vance'ti. Dünyada son kalan birkaç gazete ve televizyon gibi haber yayını yapan kurumlardan tesisin Amerikan hükümeti tarafından örtbas etme amaçlı atom bombasıyla imha edildiği ve pek çok bilim personeli ve askerin devlet tarafından öldürüldüğünü tüm dünyaya duyurdular. Hükümet karşıtı askerlerin çoğunluğu bu konsey ile yakınlaşmaya başladı. Konsey, Black Mesa'da ölen askerlerin haklarını savunduğu için ve askerlerin bilim adamlarını öldürdüklerinden duyduğu pişmanlıktan dolayı askerlerin çoğu konseye katıldı ve sürekli saldırıya uğrayan ve haksız yere suçlanan bilim adamlarını korumaya başladılar. Artık dünyada yeni bir akım, yeni bir birlik oluşuyordu ve sonunda Gordon Freeman'in masum olduğu anlaşıldı. Black Mesa kraterinde bulunan cihazı inceleyen bilim adamları bunun yapay olarak üretilmiş yarı organik yarı sentetik bir drone olduğunu keşfettiler. Cihaz dünyaya örnek toplamak ve analiz etmek için gelişmiş bir dünya dışı medeniyet tarafından gönderilmişti. Cihazın topladığı bilgiler önce dünyadan Zen'e, oradan da başka bir evrene gönderiliyordu. Zen hakkında uzman olan bilim adamları bile daha önce böyle bir şey görmemişti. Bu tamamen yeni bir şeydi. Tüm bunların Zen'in keşfinden bile daha önemli bir keşif olduğunu düşünen Dr. Breen, bir dil bilimci ekibi kurarak bu cihazların ilettiği sinyallerdeki bilgilerin alfabesini çözdü. Alfabenin dünya dillerinden çok farklı bir yapısı olsa da dünya dillerine benzeyen bir dizilimi vardı. Böylece İngilizceyi bu dile tercüme etmenin bir yolunu buldular. Dr. Breen bunlara kim olduklarını, neden ve nereden geldiklerini soran bir mesaj gönderdi. Ve cevap gecikmedi. Tüm cevaplar İngilizce olarak geldi. It also requires planning
good authority. Evrensel Birlik tarafından Dr. Braine'e belli aralıklarla sürekli olarak bilgi akışı sağlanıyordu. Portal fırtınalarının nasıl durdurulacağı, Zen enfeksiyonunun nasıl temizleneceği, zararlı yaratıkların üremesini engellemek için taktikler, zenoterik salgın hastalıklar için aşı ve ilaç formülleri. Tüm dünya devletlerinin eli ayağı tamamen bağlanmış bir hale gelmişti. Devletler yaşanan felaketlere hiçbir çözüm bulamıyor, aksine yaptıkları bilim dışı müdahaleler sorunları daha da arttırıyordu. Dr. Brain ise edindiği bu yeni bilgiler sayesinde Birleşmiş Milletler'de konuşmalar yaparak devletlere direktifler vermeye başladı. Dünya üzerinde ne yapılması gerektiğini bilen tek kişi o olduğu için çökmekte olan hükümetler çaresiz bir şekilde Dr. Brain'e bel bağlamak zorunda kaldı. Rezonans kazasının daha ilk saatlerinde Black Ops'lar tarafından helikopterle kaçırılmıştı. Dünyanın önde gelen şirketleri, fabrikaları Dr. Brain'in liderliğindeki konseye bağlandı. Yaratıklardan temizlenen karantina bölgelerine yeni üst bölgeleri kurdular. Dr. Brain'in tüm doktrinleri ve çözümleri bir başarılı oluyordu. Dr. Brain gitgide güç kazanmaya başladı. Bu fabrikalarda salgınlardan korunmak için özel bir gaz maskesi, ilaçlar, koruyucu ekipmanlar, parazitleri uzaklaştırıcı kovucu gazlar geliştirildi. Bunlardan pek çoğu insanlara dağıtıldı. Ve tüm insanlık Dr. Brain'e minnettardı. Hiçbir devletin yapamadığını tek bir adam başardı. Dr. Brain tüm insanlığın kahramanı oldu. En popüler dergilerde doğru yerdeki doğru adam hepimizi kurtardı yazıyordu. Pek çok insan gönüllü olarak konseye hizmet etmek için katıldı. Dünya orduları zombi ve uzaylı istilasına karşı yaptığı müdahaleler hep başarısız sonuçlandığı için konseye bağlı silahlı sterilizasyon ekipleri kuruldu. Tam askeri teçhizat ve ileri teknolojili bilimsel ekipmanlar ile donatılmış bu birimler yoğun bir şekilde şehirlerde istilacı yaşam formlarıyla mücadele etmişti. İstila ile mücadele timleri başarılı oldukça katılım ve destek gitgide artmaya başladı. Artık sterilizasyon ekibi güçlenerek adeta bir silahlı kuvvetler seviyesinde askeri bir güç haline gelmişti. Bazı ülkeler bu durumdan oldukça memnunken bazıları ise bundan rahatsızdı. Dr. Brain sadece Evrensel Birlik danışmanlarının direktiflerini zekice uygulayarak çok büyük bir gücün sahibi olmuştu. Bazı yöntemleri eleştirilse de büyük bir dünya lideri haline geldi. Ancak bir yerden sonra istese dünyayı ele geçirebilecek güce sahip olması bazı devletleri rahatsız etmeye başladı. Ne de olsa tüm devletler zayıflayarak güç kaybederken Dr. Brain ise güç kazanıyordu. Dr. Brain'in artık evrensel birliğe olan güveni ve inancı tamdı. 314 evrende 314 medeniyeti kapsayan bu muazzam ittifak birliğine dünyanın da dahil olması fikri onu cezbetti. Evrensel birlik sayesinde yok olmaya yüz tutmuş insan bilimi yeniden şaha kalkmış, hatta yeniden ışınlanma deneyleri yapabilecek bilim tesisleri kurulabilir hale gelmişti. Ama henüz yolun başındaydık. Henüz hiçbir sorun çözülebilmiş değil. Dr. Brain, dünya hükümetlerinin kendisine olan güvensizliğinin farkındaydı. Bu yüzden kendini daha da sağlama alması gerekiyordu. Çünkü insanlığın kaderi ona göre kendisine bağlıydı. Ve bu bir yandan da doğruydu. Eğer kurulan bu birlik dağılırsa bir daha kimse dünyayı düzenli bir şekilde rasyonelce toparlayamazdı. Bu yüzden daha fazla ekstra bir yardıma ihtiyacı olduğunu düşündü. Konseyin tehdit altında olduğunu danışmanlarına iletti. Onlar da etkili bir çözüm önerdiler.
Dr. Breen, bilim komitesini toplayarak bir toplantı yaptı. Başarısının arkasında yatan bilgilerin kaynağı olan evrensel birlikten herkese bahsetti. Dünyanın da mutlaka bu birliğe katılması gerektiğini söyledi. Eğer ki insanlık evrensel birlik ile kombine olursa, şimdiye kadar yaşanmış tüm bu felaketlerin yarattığı sorunlar ile kolayca baş edebilecek ve muazzam ölçüde büyük bir gelişim ivmesi yakalanacağını anlattı. Ve daha ilerideki zamanlarda tüm bu çabaların bir sonuca ulaşması için bir üreme engelleyici bastırma alanı üzerinde çalıştığını söyledi. Bu baskılayıcı sistem sayesinde bütün zararlı ve istilacı yaşam üreyemeyecek ve dünya zenli yaratıklardan tamamen arındırılmış olacaktı. Bunun için de daha yüksek bir yetki istedi. Bu konseyin kurucu üyelerinden olan Eli Vance ise Dr. Breen'in artık kontrolden çıktığını ve sahip olduğu takıntılı ve saplantılı fikirlerden dolayı bir güç zehirlenmesi yaşadığını düşünüyordu. Bu yüzden Birleşmiş Milletleri Breen'e istediği yetkiyi vermemesi için ikna etmeye çalıştı. Bazı ülkeler kabul ederken bazıları ise etmedi ya da kararsız kaldı. Bu olaydan sonra Eli Vance konseyden arkadaşlarıyla birlikte atıldı. Bazı ülkelerde Breen'in artık fazla ileri gittiğini düşünmeye başlamıştı. Bu yüzden tedbirli olmaya başladılar. Dr. Breen kendisi bir bilim adamı olduğundan bir ordunun nasıl komuta edileceğini bilmiyordu. Sterilizasyon ekibi sokaklarda yaratık öldürmek ve bölgeleri ilaçlamak için kurulmuş silahlı bir dezenfeksiyon ekibi birliğiydi. Tam olarak harp sanatına hakim olabilecek kadar düzenli bir ordu değildi. Dr. Breen, evrensel birlik tarafından kendisine gönderilen bir bilgisayar yazılımı olan Overwatch'ı devreye soktu. Bu bilgisayar yazılımı, koca bir ordudaki tüm askerleri tek tek izleyebilecek ve onlara taktik ve emirler verebilecek, eğitim ve motivasyonu sağlayacak bir süper yapay zekalı işletim sistemidir. Bir kadın sesiyle tüm askerlere telsizden komut veren bir general vazifesi görüyordu. Artık resmen Overwatch ordusu kuruluyordu. Dr. Breen, dünyanın artık sterilize edilmesi gerektiğini düşünüyordu. İnsan sadakatinin güvensizliği onda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Daha düne kadar kahraman olarak görülen Dr. Breen artık dünya gezegenini uzaylılara peşkeş çeken bir hain olarak görülmeye başlandı. Bu yüzden kendisine muhalif olan sesleri dünyanın ve insanlığın gelişimi ve geleceği için susturmaya karar verdi. Bastırma alanı için gerekli yetkiyi ona vermeyen ülkelere darbe yapmaya girişti. O ülkelerdeki yönetimi ele geçirerek Birleşmiş Milletler'de kendisi için olumlu oy vermelerini sağladı. Bu sayede bir süper portal açarak evrensel birliği dünyaya çağıracaktı. Bu oylar sayesinde gerekli araçların sahibi olacaktı. Eli Vance ise derhal bu adamın durdurulması gerektiği konusunda Birleşmiş Milletleri ikna etmek için canla başla çalışıyordu. Dünyanın sterilize edilmesi için gereken cihazı dünyaya getirmek için Amerika'da Black Mesa yakınlarında bir gece süper portal açıldı. Süper portallar evrenler arası geçitler olduğu için hiçbir medeniyet kendi evreninin dışına portal ateşleyemez. Ancak karşı taraftan birisi size kapıyı açarsa yolculuk mümkün kılınıyor. Dr. Breen de tam olarak bunu amaçlıyordu. Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın uzaylılar tarafından tekrar işgal edilmemesi amacıyla bu portala nükleer füzeler atıldı. Tam da füzelerin fırlatıldığı anda portaldan oldukça uzun direkler uzamaya başladı. Sanki bir gökdelen kulesinin iskeleti gibiydi. Henüz iskelet halinde olduğu için kule parçalanarak yıkıldı. Bölgedeki radyoaktivite seviyesi binlerce kat daha da arttı. Kule yıkılsa da süper portal uzun bir süre daha açık kaldı. Bölgedeki meteorolojik faaliyet daha da yıkıcı hale gelmişti ve portal fırtınaları daha küresel boyutta kasırgalara dönüştü. Patlama sona erdikten sonra etraf durulunca Dr. Breen'in iletişim cihazlarına mesajlar yağmaya başladı.
We weren't entirely sure you were ever going to get around to that. Human loyalties being what they are, we should thank our benefactors for giving us respite from this overpowering force. It requires radical rethinking and revision of our genetic imperatives. And that day of transformation, I have it on good authority, is close at hand. Dr. Breen artık insan sadakatinin çok kırılgan olduğunu ve insanlığın güvenilmez bir tür olduğunu keşfetmişti. Tüm bu düşmanlığın sebebinin aslında xenofobiden kaynaklandığını anladı. İnsanlığı yok edecek bir felaketten kurtaracak bir fikri bile sırf o fikir yeni ve yabancı olduğu için ondan korkma içgüdüsü duyuyorlar. Ve ona göre bu içgüdüler yok edilmelidir. Yani duygular ve içgüdüler insanlara hep irrasyonel şeyler yaptırır. Bu açıklamalardan sonra süper portallardan pek çok sayıda uçan cisimler püskürdü. Hepsi de konseyin ve sterilizasyon ekiplerinin bulunduğu üst bölgelerine iniş yaparak konuşlandı. Bu araçlar Evrensel Birliğin ordusundan gelen savaş makineleriydi. Portala atılan bombalar Evrensel Birliğin portal ötesindeki birimlerine de zarar vermişti. Yani bu bir savaş sebebi olduğu için onlar da bu çatışmaya dahil oldu. Artık dünyada iki büyük cephe oluştu. Bir tarafta Dr. Breen, Overwatch ordusu, sterilizasyon ekibi, Evrensel Birlik Synth birimleri, Black Mesa'dan kurtulan ve Aperture Science'dan kovulan bilim adamları, hükümet karşıtı Heku askerleri, NATO'nun önde gelen bazı subayları ve diğer destekçi gönüllü birlikler. Tüm bunlar birleşerek yeni Combine ordusunu oluşturmuş oldu. Combine, dünyanın pek çok yerini ele geçirmiş büyük bir imparatorluk hükümeti haline gelmişti. Yani tam bir bilim imparatorluğu. Dünyada tüm saflar gergindi. Combine ordusuna karşılık diğer tarafta askeri güçleri ayakta kalabilmiş tüm hükümetleri kapsayan ve tüm sivil halklarıyla seferberlik başlatan Birleşmiş Milletler liderliğindeki Lambda koalisyonu kuruldu. Eli Vance ve Dr. Kleiner gibi bazı bilim adamları Lambda koalisyonuna hizmet ediyordu. İnsanlık tamamen bitik ve harap bir haldeyken dünya yine ve yeniden büyük bir savaşın eşiğine gelmişti. Aslında bu savaş 3. Dünya Savaşı'nın bizzat kendisiydi. Çünkü eskiden sandığımız gibi bu bir uzaylı istilası savaşı değil, tam tersi insanlığın kendi arasında gerçekleşen bir savaştı. Evrensel Birlik sadece teknik ve donanım olarak Combine'ı destekliyordu. Lambda koalisyonu Eli Vance'in çabalarıyla kuruldu. Dünyadaki neredeyse tüm bilim adamları Combine'a katılırken Eli Vance kimseye söylemediği gizli bir takıntısından dolayı Combine'a güvenmiyordu. Çünkü en son güvendiği kişi Black Mesa'ya kristali getiren kişiydi. Eli Vance'in söylediğine göre Gordon Freeman deneye ilk başladığı anda ona öngörülemeyen sonuçlara hazır ol denmişti. İptal edilen bir Half-Life oyunu olan Hostile Takeover'da G-Man olarak bilinen bir devlet görevlisiydi. Ve bu adam Black Mesa'nın bir yan kuruluşu olan Allied Processing isimli bir endüstriyel kompleksten geliyordu. Burası Black Mesa'da geliştirilen teknolojilerin asıl kullanıldığı yerdi. Tabii ki bazı eksiklikleri Aperture'dan da karşılıyor olabilirler. Ve bu oyunda oynadığımız karakter Junior G-Man ismindeki bir hükümet ajanı olacaktı. Bu kişi belki de G-Man olarak bildiğimiz karakterin yardımcı çırağı ya da onun gençliği olabilirdi. Oyunun %60'ı tamamlandıktan sonra nedense iptal edilmişti. Ve bu oyundaki Allied Processing tesisinin güvenliğini ise Team Fortress 1'deki askerler sağlıyordu. Yalnız bunu Team Fortress 2'deki karakterler ile karıştırmamak lazım. Yine bu oyunun devamı olarak yapılan ayrı bir oyunda da bu askerleri oynayacaktık. Maalesef bu oyun da iptal edilmişti. Anlaşılan Valve birden fazla Half-Life oyunu geliştirmiş fakat bu oyunlar belli bir seviyeye kadar geliştirildikten sonra iptal olmuş. Ancak bu hikayeler
daha sonra çıkan ya da çıkacak Half-Life oyunlarında kullanılabilir. Bu oyunun ismi Team Fortress 2 Brotherhood of Arms olacaktı. Yani Team Fortress 2 aslında Gold Source motoruyla yapılan hikayeli bir oyun olacaktı. Buradan anlayacağımız şey, G-Man karakteri Team Fortress'teki askerleri de komuta eden devlet birimlerinin başıydı. Yani bu karakter tamamen dünyalı ve bir Amerikalıydı. Özellikle ikinci oyun çıkmadan önce Half-Life 1'de bu karakterin ismi model dosyalarına baktığımızda G-Man olarak gözüküyordu. Yani karakterin ismini bile öğrenebileceğimiz başka bir kaynak yok. Çünkü oyunda ismi geçmiyor. Sadece bir kere ortak arkadaşımız diye geçmişti. G-Man kelimesinin kökenine baktığımızda özellikle bir zamanlar Amerika'da bulunan mafyatik gangster tipler tarafından FBI ajanlarına karşı kullanılan aşağılayıcı bir argo kelimeydi. Yani G-Man kelimesi bir nevi lanet olası federaller anlamı taşır. Yani G-Man üst düzey bir devlet görevlisidir. Ancak bu devlet derin bir devlet olduğu için Amerikan başkanının bile bilemeyeceği kadar büyük bir statü ve yetkiye sahiptir. Yani onun asıl görevi Black Mesa'yı ve diğer ışınlanma araştırmaları yapan kurumları devlet adına denetlemek ve yönetmektir. Half-Life 1 ilk çıktığında ikinci oyunun hikayesi henüz yazılmamıştı. Oyundaki karakterlerin bir kişiliği dahi yoktu. Tüm karakterler birbirinin aynı modellerini kullanıyordu. Tüm bilim adamları Scientist, tüm güvenlikçiler Barney'ydi. Ve o zamanların tasarımına göre de tesisin yöneticisi G-Man olarak yazılmıştı. Yani Dr. Breen karakteri henüz yazılmamıştı. Çoğu karakter Half-Life 2'den ve Source motorundan sonra kişilik kazanmıştı. Ondan öncesinde sadece kaza, uzaylılar, düşmanlar ve biz vardık. Başka kimse önemli değildi. Çünkü bu felakette herkes yalnız ve tek başınaydı. Sadece kaos vardı. Yani bu demektir ki Black Mesa'nın aslında iki yöneticisi vardır. Biri dışarıda, diğeri ise içeride. Yani tüm bunlar demek oluyor ki G-Man ışınlanma üzerine çalışan yüksek bilim kuruluşlarını denetleyen bir müsteşardır ve insandır. Hostile Takeover oyununda en çok dikkat çeken şeylerden biri ise Ward silahıdır. Bu silah, Vortigantların attığı yeşil elektrik enerjisinden oluşan ışınlar ateşleyen bir silahtı. Bu tesislerde Vortessence üzerinde derin araştırmalar yapılıyor. Aynı manzaraları daha önce Black Mesa'da da görmüştük. Vortigantlar evrenin uzay zaman dokusunu oluşturan enerjinin ismine Vortessence diyordu. Bu demektir ki G-Man, Vortessence üzerinde çalışan ve Vortessence'ı kullanmayı bilen bir kurumun çalışanıydı. Sadece bu bilgi bile G-Man'in yetenekleri ve gücünün kaynağını açıklamaya yeter. Eli Vance ve onun gibi birkaç kişi tüm bunlardan haberdardı. Bu yüzden tüm yaşananların onun suçu ve onun kurduğu bir komplo olduğuna inanıyor. Eğer böyle bir düşüncesi olmasaydı o da diğer bilim adamları gibi Combine'ı desteklerdi. Bu yüzden Eli Vance ne yapıp edip dünyanın çoğunluğunun Combine'a güvenmemesini sağladı. Ve Lambda koalisyonu savaşta ilk saldıran taraf oldu. Ve asıl önemli olan konuya gelirsek, G-Man'in çantasının içinde olan şey aslında bir... We'll see about that. Combine kendisine yapılan bu saldırıya ilk olarak bir çeşit yörüngesel uydu silahıyla Birleşmiş Milletler Merkezi'ni lazer ışınına benzeyen bir ışınla uzaydan vurarak karşılık verdi ve bina yerle bir oldu. Lambda koalisyonunun her ne kadar sayı üstünlüğü olsa da Combine birliğinin teknolojik üstünlüğü mağlup edilemez bir seviyedeydi.
Böylece tüm Lambda Koalisyonu kuvvetleri 7 saat içinde kolaylıkla mağlup edildi. Bu yüzden bu savaşa 7 saat savaşı denilmişti. İsmini daha önce İsrail ve Arap ülkeleri arasında gerçekleşmiş bir savaş olan 6 gün savaşından esinlenmiştir. İsrail de Araplara karşı bu savaşı teknolojik üstünlüğüyle kazanmıştı. Türkiye bu savaşta da arabuluculuk yapmıştı. Birleşmiş Milletler'in Lambda Koalisyonu ordusu her ne kadar karşılarındaki düşmanı yabancı ve uzaylı bir güç olarak görse de aslında Combine kuvvetleri de %90 oranında insanlardan oluşuyordu. NATO'nun bazı önde gelen subayları tamamen Combine'ın tarafını tutuyordu. Bu sayede pek çok ordudan Combine'a katılım olmuştur. Ve Combine'ı destekleyen ülkeler, zengin iş adamları ve şirketler de vardı. Bu yüzden Combine'ın elinde F-16 gibi savaş uçakları, tanklar, savaş gemileri gibi savaş makineleri de vardı. Tüm bunlar evrensel birliğin teknolojisi ile de desteklenince yenilmez oldu. Onlara Combine denilmesinin ana sebebi de budur zaten. Yani uzaylılarla kombine olup kendilerini evrensel birlik ile birleştiren insanlar. Combine kelimesi tıpkı 2. Dünya Savaşı Almanya'sındaki gibi nasyonel sosyalistlere Nazi denilmesi gibi aşağılayıcı bir sıfattır. Bu yüzden Combine ile evrensel birlik aslında farklı şeylerdir. Yani Combine bir insan hükümetidir, evrensel birlik ise evrenler arası bir organizasyondur. Combine sadece bu evrensel birliğin dünyadaki garnizonudur. Combine'ın amacı dünyayı bu organizasyona bağlamaktır. Bu yüzden Combine destekçileri evrensel birliğe hayırseverlerimiz derler. Onlara göre bu hayırseverler bilim konseyine yardım etmeseydi ne Zen istilası önlenebilirdi ne de 7 saat savaşı kazanılabilirdi. Combine, bilime inanan ve bilimi destekleyen insanlardan oluşan bir topluluktur. Hatta Amerikan devletinin aksine Combine bir tane bile bilim adamı öldürmemiştir. Hep bilim adamlarını kendi saflarına çekmeye çalışmıştır ve onları korumuştur. Combine bu haliyle teknokratik bir yönetim anlayışına sahiptir. Hatta Combine bilim adamlarına o kadar çok saygı duyuyor ki bir dünyalı bilim adamı bir Combine danışmanını azarladığı zaman Advisor bundan hoşnut oluyordu. Survived Black Mesa. He was open and then just disappeared. We finally caught him and used him to let him go again. Move the box. Dr. Breen aslında hiçbir zaman savaştan yana değildi. 7 saat savaşından önce bile insanlık zaten yok olmanın eşiğine gelmişti. Bu yüzden savaşın kısa sürmesi için elinden geleni yapmıştır. Aslında iki taraf da kendi fikirlerine göre insanlığın kurtuluşu için savaşıyordu. Ancak insanlığın varoluşuna karşı en büyük tehdit bu fikirlerin birbirleriyle uyuşmamasından dolayı çıkan çatışmalardı. Birleşmiş Milletler binası yıkılınca zaten savaş en başından kaybedilmişti. Bu yüzden hem Birleşmiş Milletler'in yıkılışı hem de zaten önceden sahip olduğu yetkiler, Combine ile olan ilişkisi ve dünyada tam olarak ne döndüğünü en iyi bilimsel açıdan bilen tek kişi olduğu için Dr. Breen her şeyin üzerinde karar verme yetkisi ve gücünü barındıran tek otoriteydi. Üstelik zenli uzaylılar dünyayı bu kadar kolay bir şekilde uyum sağlayıp istila ederken evrensel birliğin uzaylıları pek de dünyaya uyum sağlayamamıştı. Bu yüzden çok zeki varlıklar olsa da advisörler dünyayı yönetebilecek vasıflara sahip değildi. Zaten bu yüzden Lambda Koalisyonu tek bir şartla Combine'a teslim oldu. O da dünyayı ne olursa olsun her zaman bir uzaylı değil bir insan yöneteceği konusunda antlaşma yapıldı. Yani Dr. Breen'in dünyanın yöneticisi olması her iki tarafında işine geliyordu. Ve ikinci süper portal Doğu Avrupa'da Bulgaristan Sofya şehrinde açıldı. Portaldan uzun direkler şeklinde Citadel Kulesi'nin iskeleti indirildi.
Artık kurulan yeni Combine İmparatorluğu'nun başkenti şehir 17 olacaktı. Combine'ın bir bilim imparatorluğu olduğunu söylemiştik. Birkaç kişi dışında Black Mesa'dan kurtulan bilim adamlarının tamamı Dr. Breen'in izinden giderek Combine'ı desteklemektedir. Combine, Black Mesa'da öldürülen bilim adamlarının intikamıdır. Onlar kurtarılmayı beklerken sırtlarından vuruldular. Bu yüzden tesisin içinde korku ve panik ile koşuşuyorlardı ve korkunun yerini zamanla öfke ve nefret aldı. Combine yönetiminin bu kadar çok diktatörce ve baskıcı olmasının sebebi tam olarak budur. Onlar bilim adamlarına hiç acımadılar. Şimdi ise bilim adamları onlara acımıyor. Bu yönüyle Combine özellikle Dan Brown'un Melekler ve Şeytanlar kitabında anlatılan Illuminati'ye benzerlikler göstermektedir. 1600 ve 1700'lü yıllarda Avrupa o kadar cahil ve geri kalmış bir haldeydi ki bilim ve sanatla ilgilenen kadın ve erkekler sırf kilisenin söylediğinin aksi bir fikre sahip olduğu için meydanlarda cadı ve büyücü ilan edilerek diri diri yakılıyordu. Bir gün kilise Engizisyon mahkemesinde Galileo ve onun gibi birkaç bilim adamını dünyanın küre olduğunu ve uzayda güneşin etrafında döndüğünü söyleme suçundan dolayı yargıladı. Bu bilim adamlarından bazıları sırf küre dünyayı savundukları için en acımasız işkencelerde öldürülerek ya da yakılarak idam edildiler. Engizisyon mahkemesi işkence makineleri üretme konusunda çok başarılıydı ve iktidarlarını bu ölümcül makinelere borçluydu. Bu sayede onlara kimse baş kaldıramıyordu. İşkence makinelerinin ismini duymak bile muhalif fikirleri susturmaya yetiyordu. Kilise tarafından öldürülen masum bilim adamlarının bazı arkadaşları daha sonra Illuminati adında gizli bir örgüt kurdu. Türkçesi aydınlananlar demekti. Daha sonra Avrupa'da veba salgını yayılmaya başladı. İlk başlarda ölen insan sayısı azdı. Ancak skolastik düşüncenin hakim olmasının etkisiyle vebadan ölen kişilerin cesetleri rahipler tarafından işte inançsızların sonu budur diyerek halka teşhir etmek için gömülmek yerine ağaçlara asılmıştır. Bu da salgının yayılmasını hızlandırmıştı. Papa 9. Grigori kedileri vebanın yayılmasından sorumlu tutarak kedileri şeytan uşağı ilan etti. Kedilerin şeytana hizmet eden cadılar tarafından beslenip şehirlere salındığını düşünen kilise hükümeti Avrupa'da yaşayan tüm kedilere ölüm kampanyası başlattı ve halk tüm kedileri avlayarak bölgedeki kedi nüfusunu tüketmişti. Ancak daha sonra bazı doktorlar tarafından bu hastalığın fareler tarafından yayıldığı anlaşılınca iş işten geçmişti. Kedilerin nesli azaldığı için fare nüfusu çok aşırı artmıştı ve hastalık daha çok yayılmıştı. İnsanların Tanrı tarafından cezalandırıldığını düşünen kiliseler halkı dua etmek için kiliselere çağırmıştı. Kiliselerde toplanan halk arasında salgın daha hızlı yayıldı ve 25 milyondan fazla insan vebadan öldü. Veba karşısındaki bu acizlik kilisenin otoritesini gitgide daha da zayıflattı. Gelecek yıllarda ise bu sayede tıbbın, bilimin ve sanatın önü açılmasıyla Avrupa'da Rönesans çağı başlamıştı. Bu aydınlanma ile Avrupa'da monarşinin, kilisenin ve feodalizmin de sonu geldi. Birkaç yüzyıl sonra ise Fransız ihtilali ve sanayi devrimi gerçekleşmişti ve insanlık bu sayede uzay yolculuğu yapabilen bir türe dönüştü. Eğer veba salgını hiç olmasaydı bugün Avrupa orta çağda sıkışmış dindar bir toplum olacaktı ve bilim ve teknoloji Avrupa'da hiç gelişmeyecekti, işkence aletleri dışında. Belki de bu hastalığı ilk kez getiren fare, kiliseden intikam almak için Illuminati'yi kuran bir çılgın bilim adamı tarafından gönderildi. İşte tıpkı Combine'da, Illuminati gibi Black Mesa'da öldürülen bilim adamlarının hesabını sormak isteyenler tarafından kuruldu ve desteklendi. O naif bilim adamlarının hepsi Mad Scientist'e dönüştü, yani çılgın bilim adamı. Bu yüzden Illuminati gibi Combine'da pek çok uydurma komplo teorisinin hedefi olmuştur. 7 saat savaşının nedeni de zaten bu gerçekliği olmayan komplo teorileriydi. Dr. Breen de bu komploların insanların sahip olduğu ilkel içgüdülerden kaynaklandığını söylüyordu. Combine her ne kadar insanlığın çoğunluğunca nefret edilse de pek çok başarılı işe imza atmıştır. Combine'ın zafer döneminde yaptığı en büyük icraat tabii ki başkent şehir 17'nin göbeğine inşa edilen Citadel Kulesi olmuştur. Aslında kule desek de olur, kale desek de olur. Ve bu Citadel'ın en büyük işlevlerinden biri üreme engelleyici bastırma alanıdır.
Ancak bu sanıldığının aksine sırf insanların soyunu kurutmak için değil, tam tersi istilacı yaratıkların hastalık yayan ölümcül zombi mikroplarının da üremesini engellemeyi amaçlıyordu. Yani amaç aslında enfekte olan dünya gezegeninin sterilize edilmesidir. Combine dünyayı tepeden tırnağa değiştirmişti. Dünyadaki tüm geleneklerin yıkıldığı, her şeyin sadece bilimsel yöntemlerle halledildiği fütüristik bir imparatorluk dünyaya hükmediyordu. Citadel, bina iskeleti olarak Overworld'den dünyaya indirilmişti. Kulenin geri kalan yapıları ise dünyada inşa edildi. Bir Citadel'ın tam kapasite çalışması için karanlık enerji reaktörüne sahip olması gerekiyordu. İlk başlarda inşaat tam olarak bitmediği için uzun ve devasa kablolar ile enerjisini şehir şebekesinden çekiyordu. Tabii ki Citadel o kadar çok elektrik tüketiyordu ki bu yüzden şehirde yaşayan kimse elektrik kullanamıyordu. Çünkü Citadel neredeyse bir ülkenin tamamı kadar yüksek bir elektrik tüketiyordu. Citadel Kulesi, dünyadan olmayan Combine metalurjisi ile yapılmış özel bir metalden inşa edilmiştir. Tüm bina tamamen keskin, soğuk, ruhsuz bir tasarıma sahiptir. İçinde bulunan personele sıcaklık, konfor ve hoş estetik görünüm sağlayacak hiçbir girişim yoktur. Yani bina tamamen konforsuz olmak için tasarlanmıştır. Çünkü Combine konfora ve hedonizme karşıdır. Yani tüm mimari tasarımlarda Combine'ın düşmanlarında rahatsızlık duygusu uyandıracak tehditkar, art niyetli ve düşmancıl tarzda militarist bir dil hakimdir. Ve kendi aralarında sürekli bilimsel, tıbbi ve matematik terimleriyle iletişim kurarlar. Şehir 17'de ise tüm bunların zıttı olarak eski, tarihi yapısıyla tamamen geleneksel eski bir Sovyet mimarisi hakimdir. Bu açıdan bakarsak aslında oyunun hikayesini anlatmak için mükemmel bir şehir seçimi olmuş. Çünkü fütüristik akımlarda geçmişten gelen geleneksel estetik değerleri bütünüyle reddetmek yatar. Combine da aynen böyle yapıyor. Şehrin tarihsel dokusuna en ufak bir saygıları yok. Her şeyi işlerine nasıl geliyorsa yıkıp geçiyorlar ve yeniden yapılandırıyorlar. İnsan birimini hep eleştirseler de her zaman insan biriminin daha da aşırıya kaçmış ekstrem yöntemlerini kullanıyorlar. Örneğin bir posterde bir farenin sırtında yetiştirilmiş insan kulağı varken kendileri bilgisayarlarında işlemci olarak kullanmak için genetiği değiştirilmiş dev beyinli fareler kullanıyorlar. Yani burada aslında Combine insan birimini kötüleyip adeta bir günah gibi görmüyor. Tam tersi insan birimini tek başına yetersiz olarak görüyorlar.
İnsan bilimi ancak evrensel birlik gibi süper kozmik bir medeniyet tarafından desteklenirse ya da böyle bir medeniyet seviyesine çıkmak amacıyla geliştirilirse ancak o zaman bilim geliştirmenin bir amacı olur. Peki insanlık Combine'dan önce ne yapıyordu? Ülkeler birbirini sömürmek ve onlara karşı silahlanma yarışına girmek için kullanıyordu. İşte tam da bu duruma uyan bir tanım var ve buna kara bilim deniliyor. Black Mesa'nın ismi de aslında buradan geliyor. Çünkü dünyayı kendi egomanyası altına tutabilmek için yapılan gizli bilim projelerine kara bilim deniliyor. Black Mesa bu tanıma oldukça uyan bir yerdi ve bunlardan orada çalışanların bile haberi yoktu. O derece gizli yani. Bilimi kötüleyen, bir günah olarak görenler bilim adamlarını öldüren düz dünyacı zihniyetti. Combine ise bilimi gizlemek yerine onu herkesin gözünün içine sokarak onu adeta güç merkezinin ortasına koyuyordu. Dünyanın yeni düzeni bilim üzerine kuruldu. Kurtuluşun bazı bedelleri vardır. Bizi yöntemlerimizle değil, başarmaya çalıştığımız şeyle yargılayın. That is our ultimate goal, after all, to move freely through the continuum, to make our incipient immortality worthwhile. This simple fact has far-reaching implications. It requires radical rethinking and revision of our genetic imperatives. It also requires planning and forethought that run in direct opposition to our neural presets. We should thank our benefactors for giving us respite from this overpowering force. Concerning recent successes, transhuman arm of Sector 17 Overwatch. Overwatch kendini bilimin askeri olarak görüyor. Bu yüzden dünyayı bir hasta, kendilerini ise bir doktor, bir ilaç olarak görürler. Bu yüzden kendi aralarında hep tıbbi ve bilimsel terimlerle şifreli konuşurlar. Ve bilimden anlamayan cahil insanlar bu dili anlayamaz. Matematik bilimin evrensel dilidir derler. İşte Combine'da bu dili kullanır. Ve Combine bu dili insanlığa dayatmak için yeni bir harf devrimi de yapmıştır. Yeni bir Combine alfabesi. Ve dünyanın son okullarında bu alfabe dünyanın son çocuklarına öğretildi. Çünkü Combine insanlığa ölümsüzlük vaat ettiği için ölümsüz bir insanın üremeye ihtiyacı yoktur. Yani Combine aynı zamanda antinatalisttir. Antinatalizm insanlığın üremesine karşı olan bir ideolojidir. Zaten insan nüfusunun 7 milyara ulaşmasını sağlayan şey bilimsel ve tıbbi gelişmelerdir. Bilim yokken insan nüfusu birkaç yüz milyondu. Bu yüzden ölümsüz bir türün üremesi nüfus artışı problemine yol açabilir. Bu ölümsüzlük fikrinin altında yatan felsefe ise transhümanizmdir. Transhümanizm, insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin arttırılması, yaşlanma ve hastalanma gibi arzu edilmeyen gereksiz özelliklerin bilim ve teknoloji kullanarak ortadan kaldırılması gerektiğini savunan bir düşüncedir. Combine ve onu destekleyen insanlar bunun için onlara katılmaktadır. Yoksa sadece kebap yemek için totaliter bir diktatörlüğü kuru kuruya desteklemezsin. Transhümanizm, oyun dışında gerçek hayatta da var olan ve gerçekte de desteklenmesi gereken bir düşüncedir. Ancak Half-Life oyunundaki transhümanizmin bu kadar sert ve baskıcı olmasının sebebi de zaten kozmik bir savaş ortamı ve insanlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir kriz ortamı olmasıdır. Gerçek hayatta şimdilik böyle bir tehlike bulunmadığı için tabii ki transhümanizm daha özgürlükçü bir düşünce olacaktır. Ancak son yıllarda gerçekleşen bazı salgın durumları ve popülerleşen bilim düşmanlığına körükleyen komplo teorileri işin boyutunu değiştirebilir. Çünkü transhümanizm gibi insanlığı kurtaracak bir fikre deccalizm diyerek şeytanlaştırmak kesinlikle kabul edilemez. Ama hayat güçlü olanı destekler ve bilim düşmanlarının da sonu orta çağdaki düz dünyacılar gibi olacağı şüphesiz gerçekleşecek bir öngörüdür. Çünkü öngörülemeyen sonuçlar her zaman öngörüsüz insanların başına bela olur.